fire and blood. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün House of Dragon'da 2. sezon 4. bölümün fragmanı için karşınızdayım. Bölümümüzün adı Ejderhaların Dansı. Gerçekten çok şiirsel bir isim. Dance of Dragons. Why is that a dance? It's just what they call it. I think it's poetic. Sezonun en potansiyelli bölümü. Bakalım kötü giden sezonu bir nebze olsun toparlayabilecekler mi? Bunu göreceğiz. Normalde görsellerde iyi ipuçları olduğu için Perşembe günü onların çıkmasını bekliyordum. Fakat çok fazla erken yap diyen olduğu için bugüne çektim bu videoyu. Anket sonucu da böyle çıkmıştı zaten. Görsellerde güzel ipuçlar olursa ayrı bir videoda çekerim onun için. Yine çok bariz spoiler vermemek için sonuçlar üzerinden gitmeyeceğim. Yani sonuçlar odaklı gitmeyeceğim. Sadece fragmandan çıkarılabilecek şeyler hakkında yorum yapacağım bugün. Fakat sonuçta bölümde konuşacağımız için yani illaki spoiler olabilir ya. Bu konuda uyarım baştan yapmış olayım. Temelde iki tane ana konumuz var. Yeşillerin başlattığı savaş ve Daemon'ın Harrenhal mücadelesi. Bunun yanında Yeşillerin konsey odaklı, daha doğrusu Alicent odaklı, yani arkada kalan isimler üzerinden Yeşillere geçiş yapacağız ve aynı şekilde Rhaenyra ve Siyah tarafı da göreceğiz. Ama asıl odamız savaş olacak. Çok fazla savaş meydanındaki sahneler olacak. Hiç değilse biz fragmanlardan o şekilde anlıyoruz. Bugün daha çok savaş konuşmak istiyorum. Haritayı inceleyerek onun üzerinden gitmek istiyorum. O yüzden diğer kısımlara kısa kısa değineceğim bugün. Savaşta, daha doğrusu savaş derken ilk olarak bunun altyapısıyla, arka planıyla başlayalım. Savaşın biz kara kısmının nehir topraklarında geçeceği bence bizim için netleşti artık. Bu yeni bir şey de değil yani. Sonuçta evrendeki en merkezi konumdaki yer burası ve tarih boyunca da birçok büyük savaş olmuş burada. Nehir topraklarındaki haneler büyük oranda siyahları destekliyor. Aslında savaşın ilk kıvılcımı geçen bölüm atılmıştı. Yani bölümümüzün adı The Burning Mill'di aslında. Geçen bölüm, 3. bölümden bahsediyorum. Bölüme ismini verip yani Aemond'un fahişe kucağında yattığı sahne kadar ekran süresi alamaması da hoş bir detaydı gerçekten. Yani aslında sorun savaş olmaması da değil de karakterlerin hikayelerini yazmamalarıydı. Yoksa mesela o son sahnesi, yani o kanlı tek kare bile birçok savaş sahnesine etkili olabilirdi. Daha fazla hissettirebilirdi. Neyse konuyu biz bölmeyelim. Ya orada Bracken ve Blackfoot savaşını görmüştük biz. İki hanede nehir topraklarında başı çeken hanelerden. En böyle tepede 5 tane hane saysan bu ikisini sayarsın yani mutlaka. Ve ilk savaş aslında bunlar arasında gerçekleşti. Aralarında çok uzun yıllardır bir rekabet vardı. Biz iki tarafında kendine üs olarak Harrenhal'ı seçtiğini biliyoruz. Orduların toplanması açısından en uygun, en merkezi konumlardan birine sahip. Aynı zamanda evrende daha büyük bir kale yok. Dolayısıyla stratejik olarak daha iyi bir yer yok. Burası Yeşillerin elindeydi ve Daemon gitti. Harwin sonrası geçmişti Larys'e. Yani Daemon gitti, kaleyi aldı. Kaleye geçirme amacı zaten aslında burada bir ordu toplamaktı. Yani burayı üs olarak kullanmaktı. Çünkü siyahların bir ordusu yok. Ya tamam, Dragonstone saldırmak, ele geçirmek için falan çok zor bir yer. Fakat Dragonstone üzerinden bir ordu yönetmek falan mümkün değil. Yani bir şekilde o ana karaya adım atması gerekiyor yani bu kişinin artık kimse. Dolayısıyla Daemon belki savaşın en kritik hamlelerinden birini yaptı burada ve gitti Harrenhal'ı aldı. Ortalıkta dolaşan 6-7 tane ordu var aslında. Blackwood'lar ve Bracken'ları Red Fork ayırıyor. Blackwood'ların mekanı Raven Tree, yani Red Fork'un üst tarafında yer alıyor ve Bracken'ların kalesi ise Stone Age. Bu da nehrin alt tarafında yer alıyor. Yani aslında Bracken'lar burada konum olarak Harrenhal'daki bir orduya karşı acayip zor durumda. Çünkü mekan olarak kötü bir yerdeler. Yani çok kötü bir konumdalar gerçekten ve siyahlara karşı nehir topraklarındaki en güçlü muhalif şu anda onlardı. Bu arada siyahların da orduları yola çıktı. Yani 2-3 tane ordu yola çıktı. Yani ben öyle tahmin ediyorum işteyse. Starklar kuzeyden geliyor 2000 tane askerle. Vadiden asker gelecek ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz biz onun. Fakat Harrenhal'a ulaşmaları çok zor değil. Yani nehri geçmeleri gerekiyor sadece. Mesafe olarak yakın. Ve siyahlar için burada ordu olarak Daemon'ın Harrenhal'a çağıracağı o nehir topraklarındaki diğer küçük hane lordları var. Bunların da geleceğini varsayabiliriz aslında biz. Yani siyahlar aslında burada bir ordu kurmaya, ordu toparlamaya çalışıyor. Siyahlar durum genel olarak böyle. Yeşiller de Harrenhal'ı hedefliyordu. Fakat Daemon'ı aldığı için onlar bu konuda biraz daha iştahlı olacaklardır. Çünkü Daemon gerçekten çok önemli bir hamle yaptı ve onların hedefini ele geçirmiş oldu aslında. Aynı zamanda Hightower'lardan Otto'nun yeğeni Ormond üzerinden yine güçlü bir orduyla yola çıktı. Fakat hani bu tarafa ulaşması muhtemelen onun aylar sürecek. Çünkü çok uzun bir mesafe var. Zaten o şekilde geçti. Yani aylar üzerine hesaplanabilecek bir zaman dilimi bu. Lannister'lar da yola çıktı. Golden Tooth'a doğru gidiyorlar onlar da. Ve Blackwood sınırına varmaları onların da birkaç haftalık bir süre var. Yeşiller burada 3 tane koldan ayrı ayrı orduyla ve büyük ve güçlü ordularla nehir toprakları üzerinde siyahları sıkıştırmak istiyorlar 3 farklı orduyla. Bu ordunun en önemli ayağı da Cole ile beraber
bölümdekiler yola çıktı. Onların da asker sayısı azdı bu arada. O yüzden biz o tarafa gelelim. Yani aslında 4. bölümümüze gelelim buradan. 4. bölümdeki yani en önemli mesele ejderhaların dansı tabii ki. Zaten ismini de bu veriyor. Cole topladığı ordularla beraber son bölümde yola çıkmıştı. Çok fazla askerleri yok fakat yol üzerindeki hanelerin desteklerini alarak Harrenhal'a doğru ilerlemeyi planlıyor bunlar. Yol üzerinde Rosebee'ler ve Stokeworth'ler var. Bu iki hane var ve biz fragmanlarda Yeşillerin askerleri arasında bu iki hanenin armalarını görüyoruz. Dolayısıyla bu hanelerin itaat ettiklerini ve Aegon'a yemin ettiklerini varsayabiliriz biz. Diğer kalemiz ise Dustin Kale. Burada Darklin hanesi var. Darklin hanesi siyahların yanında. Zaten Rhaenyra'nın kral muhafızlarından biri Darklin. İşte bu Darklin'in yani Stephen'ın yeğeni Gunthor adında biri şu anda kalenin başındaki kişi. Fakat biz fragmanlardan ele geçirilmiş, idam için götürüldüğünü görüyoruz ve biz onun kafası kesilirken görüyoruz fragmanlarda. Cole bizzat alıyor onun kellesini. Yani burada küçük çaplı bir savaş olacağını biz varsayabiliriz. Zaten öyle de vardı. Ya da böyle doğrudan bu kısımları kesip başlayabilirler. Çünkü biz Darklin'in ordusunun da Uyku Kalesi'ndeki Yeşillerin askerleri arasında yer aldığını biliyoruz. Orada varlardı. Cole zaten idam sırasında ya bize katılın ya ölün diyor. Savaş sonrası görüntüler de vardı bu kaleye dair. Yeşiller burayı da aldıktan sonra Rook's Rest'e yani Uyku Kalesi'ne doğru ilerliyorlar. Driftmark'a ve Dragonstone'a çok yakın bir yer burası. Aslında fragmanlarda Uyku Kalesi'nin görüntüsünü de görüyoruz biz iki yerde. Birisi ordu ilerlerken önde gözüküyor. Diğeri de Meleys üzerinden görüyoruz biz. Bu arada kalenin hanesi Statton'lar. Yani Lord Simon Statton Siyah Konsey'de yer alan birisi. Bunu daha önce çok kez gördük onu yani. Tüm konsey toplantılarında vardı kendisi. Yani biz savaşın o yüzden Uyku Kalesi'nde olacağını biliyoruz. Bu daha önce bize iki farklı yerde vurgulandı. Birinde 10. bölümde Lord Statton o masa etrafındaki muhabbetlerde Lord Kertigar'a demişti sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir arada geçiyordu. Karşısındaki kişi tam belli olmuyordu. Savaşı böyle güvenli şatondan hani yöneten biri için, güvenli şatosundan yöneten biri için bunlar çok kolay sözler gibi bir şey demişti. Yani benim şatom, benim kalem biraz daha böyle güvensiz gibi anlamda bir şey söylemişti. Geçen bölümde de kalemi güçlendirmek için dönmeliyim tarzı bir şey söyledi. Yani Uyku Kalesi'nin biz mesajını daha önce iki farklı yerde aldık. Siyahlar Yeşillerin Harrenhal'a gitmek istediğini düşünüyor. Siyah Konsey'de bu muhabbeti geçti bunun. O yüzden burada muhtemelen Aemond ve Cole tuzak atacaklar siyahlara. Bey'le buna ne kadar dahil onu göreceğiz. Rhaenyra fragmanda ejderhaları savaşa dahil etmeliyiz gibi bir şey söylüyordu. Burada Melis'ten bahsediyor tabii ki. Jace'in gitmesine izin vermeyecektir o yüzden. Zaten Jace'in böyle hayal kırıklığına uğramış gibi bir yüz ifadesi vardı. O şekilde gözüküyordu. Kendisi de Arik tarafından yaralanmıştı. O bileği falan sargılı zaten. O yüzden gidemeyecektir. Ejder sürebilecek durumda değil bence. Dolayısıyla geriye bir Moondancer bir de Meleys kalıyor. Daemon da savaş dışında olduğu için. Biz bu ikisini de zaten savaş meydanında gördük. Moondancer dahil olacak mı bu savaşa bunu bilmiyoruz. Ama ortada eğer bir tuzak varsa bunu yutması en kolay isim Beyla ve Cole'a saldırdı. Beyla'nın bu civarlarda olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla ona olta atmayı deneyebilirler Uyku Kalesi'ne saldırarak. Uyku Kalesi'ne hemen yani saldırmadıklarını da görüyoruz aslında. Bir kuşatma var gibi duruyor. Yani Lord Stanton'u burada teslim olmaya, ikna etmeye ve o tarafa doğru zorlamaya çalışıyor olabilirler. Ve tabii ki bunu bir kuşatma numarasıyla ejderhalardan birini üzerlerine çekmek için istiyor da olabilirler. Bir askerin birisi orada orduya uzun uzun bakıyordu. Bunu buradan çıkartıyorum yani bu sahneden çıkartıyorum bu yorumu. Bir sahnede yine Cole ve Gwen konuşuyordu. Cole ona korkuyor musun diyordu. Gwen ise ben hani rasyonel bir insanım diye cevap veriyordu. Yani bir ihtimal bu tuzak fikri onun aklından çıkmış olabilir. Yani Gwen'in fikri olabilir. Ejderha zamanlamalarında ise tutarsızlıklar var. Yani elimizde net bir bilgi, bir done yok bizim. Moondancer ve Beyla orada olacak. Bunu biliyoruz. Rhaenys tepeden böyle ani bir saldırı yapıyor. Bunu da biliyoruz. Vhagar'ın yine böyle bulutların arasından çıkarak giriş yaptığı bir sahne var. Bunu da biliyoruz. Aegon ve Sunfire'ın durumunu ise hiç bilmiyoruz. Alicent ile bir tartışması var Aegon'un. Sen diyor Viserys'in diyor anca diyor yarısı kadar kralsın, kral olabilsin gibi bir cümle söylüyor. Aegon da konuşmalarına dikkat et hani böyle haddini bil gibi bir şey söylüyor. Alicent ise burada hani bunu yapmazsam ne olur gibisinden bir şey diyor. Şarap içiyor zaten kafası güzel gibi. Yani Aegon o yüzden en başından itibaren bu plana dahil mi değil mi bunu bilmiyoruz. Yani son konsey konuşmasında bu tek ejderha üzerinde anlaştılar ama eğer annesiyle konuşmasına sinirlenmişse Aegon kendisini kanıtlamak isteyebilir. Zaten ejderha üzerinde şehirden ayrı çıkarken o yüz ifadesinde acayip hırslı gözüküyordu. Dragon Pit'te de bir sahne vardı ejderhasına bindiği
indiği. Böyle ejder muhafızları falan gözüküyor. 3-4 tane hani getirmişler Sunfire. Yani önceden konuşulmuş bir eylem olabilir bu. Tabii sonuçta koca kral bu yani. Hani birden çıkıp gidip getirin ejderhamı da demiş olabilir. Buralarda çıkarım yapması biraz zor ama bu sahneyi göstermeleri sanki böyle plansız bir hareketmiş gibi hissettiriyor bana. Tabii bunu görmemiz lazım. Şimdi savaşın üst katmanı böyleydi. Biraz da alt katmanlara inelim. Yani ejderha alevi vardı, böyle askerlerin üzerine doğru püskürtülen bir ateş vardı. Dolayısıyla bunun yani Moondancer veya Melee'si olacağını varsayabiliriz biz. Bu bilgi bir dursun köşede. Vhagar boğaz tarafından yani denize arkasını alıp ya böyle bir ateş yiyor. Melee'siyle yani çok yakın bir kapışma varsayabiliriz biz. Ayrıca Melee'sinin de böyle yine denize arkasını alarak böyle ani bir manevrayla giriş yaptığını da biliyoruz biz. Bu da Sunfire bağlantılı olabilir aslında. Yani elimizdeki bilgiler genel olarak bu şekilde bizim. Dolayısıyla buradan senaryomuzu yazalım. Bu arada sizin tahminlerinizi de yorumlara bekliyorum bu konuda. Şimdi elimizde bizim 2 tane sürpriz faktörü var. Biri Melee'sin tepeden o hızlıca mekana girmesi ki Melees hızıyla ünlü bir ejderha. Bu konuda bir numara. Bunu ilk sezonda da vurgulamışlardı. O düğün öncesi sahneyi hatırlayın. Orada da böyle yine rüzgar yarıp geliyormuş gibi bir girişi vardı ekrana. Burada da aynı sahne var. İkinci sürpriz faktörü ise Vhagar'ın bulutların arasından ortaya çıkması. Yani ben şöyle kurguluyorum bunu. Mesela Moondancer bir tuzağa çekildi diyelim. Ardından Aegon ile Sunfire mekana giriş yaptı. Burası planlı mı plansız mı göreceğiz. Rhaenys ve Melees torununu kurtarmak için tepeden böyle hızlıca bir giriş yapıp Sunfire ile kapışmaya başlıyor. Bu arada Beyla bundan fırsattan istifade hızlıca kaçıyor. Ve uzaktan izlemeye başlıyor. Ardından tüm bu süreci bulutların arasından böyle tepeden gizlenerek izleyen, yani tüm bu süreç boyunca gizlenerek izleyen Aemond ve Vhagar'ın biz sahneye mekana giriş yaptığını görüyoruz. Ve birbirine girmiş olan Sunfire ve Melees'e yapışıyor burada Vhagar ve Melees'le kapışmaya başlıyor. Bu arada Vhagar'ın o böyle ağaçların üzerinden gittiği bir sahne var. Bence o savaşın son sahnesi gibi. Çünkü böyle Vhagar hafif yaylanıyormuş gibi bir izlenim aldım ben oradan. Yani o şekilde hissettirdi bana bunu izlediğimde. Ben böyle yorumladım çünkü. Yani böyle son anda toparlanıyormuş düşerken gibi böyle bir havası vardı. Böyle çok hafif bir yaylanması var. O yüzden ben sanki onun böyle son sahnesi olabileceğini düşünüyorum savaşın. Ama tabii ki Sunfire ve Vhagar'ın önce gözükmesi de mümkün. Ya da böyle Melees'in ortaya çıktıktan sonra Aemond ve Aegon'un birden ortaya çıkması da mümkün. Yani Rhaenys'i böyle ilk hedef olarak oradan Sunfire'ı da seçmesi mümkün. Yani bu şekilde hepsi savaşlar olabilir. Yani bunları kestirmek çok kolay değil açıkçası. Çünkü çok fazla bilinmeyen var burada. Yani öncelikle ejderhaların böyle birbirinden ve binicilerinden bağımsız hareket edip etmeyeceklerini biz bilmiyoruz. Aegon'un savaşın neresinde olacak bunu bilmiyoruz. Yani Moondancer ve Beyla savaşın neresinde onu da bilmiyoruz. Aemond savaşta tüm özveriyi gösterecek mi onu da bilmiyoruz. Buraları hep izleyip göreceğiz. O yüzden hani umarım güzel bir senaryo üzerinden gitmişlerdir diye umut ediyorum ben. Yani çünkü gerçekten de burası dizinin gidişatını belirleyecek bir sahne gibi duruyor. Diğer kısımları da kısa hızlıca geçelim. Daemon'un biz Harry'nin o sahnelerinde de önemli bir yer tutacağını tahmin ediyorum ben. Alicent onun zihniyle oynayacak burada yine. Geçen bölüm bunu Rhaenyra üzerinden yapmıştı. Bu bölümde ise biraz daha böyle taht üzerinden yapacak. Ya bu kısımları böyle fragmanda top 10 videosu çekmiştim dizi başlamadan. Orada çok detaylı tüm görseller üzerinden anlatmıştım. Onun linkini de şuralara bir yere koyarım. Merak edenler oradan bakabilir. Burada videoyu uzatmamak ve tekrar kaçmamak için anlatmayacağım. Bölüm incelemesinde yine detaylı olarak konuşuruz onu. Yeşiller savaşta arkada kalanları da göreceğiz. Epey muhabbet dönecek gibi burada. Alicent Viserys'i fazlasıyla özlemiş ve kafası da güzel gibi görünüyor. O ilk sezonda bir böyle evlenmeden öncesinde bir evlilik öncesinde bir sahne vardı. Viserys'in böyle bir tane ejderha maketi kırılıyordu. Alicent da bunu yaptırıp böyle hediye ediyordu Viserys'e. Sanki elinde onu tutuyor gibi bu sahnede de. Larys ile konuşuyorlar. Evet yani Cole gidince malum yine Larys'e dönmüş ve yine sahnede aynı sahneden göreceğiz. Ya çünkü çoraplarını elinde tutuyor burada ne yazık ki. Bu sahneye de diyecek bir şeyim yok aslında. Konularım bitmiş arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorumlara katılmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.